Teknoloji çalış lütfen. Evet, çalışıyor. Selam. Ben iş geliştirme müdürüyüm Pdxcon'da. Şamsi. İnternetten bize katılıyorsanız ve bizi izliyorsanız Pdxcon'u yıllık geleneksel fuarımıza hoş geldiniz. Burada oyunlarla konuşuyoruz, öneriler alıyoruz, fanlarımızla konuşuyoruz. Ve neler silmemiz gerektiğini öğreniyoruz oyunlarımızdan. Şu ana kadarki en büyük indirimlerimizden birini yapıyoruz. Herhangi bir store'a giderseniz, Steam'dir, odur budur gibisinden indirimleri görebilirsiniz oyunumuzla alakalı. Yeni oyunlar duyurduk. Yeni DLC'ler duyurduk. Bir sürü oyun yapımcılarıyla konuştuk. Şimdi en eski ve en bilgeler ve en huysuzlardan birini çağıracağım. Johan geliyor. Ve Martin Anwart. Martin'i hatırlarsanız Stellaris'in başındaydı. Johan uzun süre EU4'ün başındaydı. Şimdi İmparator'un başında. Buyurun oturun beyler. Ne hakkında konuştuğumuzu biliyor musunuz? İyi bir soru. EU4 hakkında konuşuyorduk. Neler yapılabilirdi ve nelere bulaşılmadı. Biz planlamamıştık bu konuşma, genelde kendi kendine oluşur bu konuşmalar. Evde izleyen insanlar veya publarda lütfen Discord'a girin. Pdxcon Discord'una ve soruları sorun. Biz de soruları alıyor olacağız. Kimse sizin kim olduğunuzu bilmiyor ama neden olsun? Anlatın. Ben Johan. Ben kendimi ilk duyuranlardanım Johan'la olarak Pdxcon'da. Geçmişte neler yaptınız? Çok fazla oyun yaptım. Europa Universalis serisi için suçlanabilirim ve diğerleri için. Neyden gurur duyuyorsun? Bu soru daha önce de soruldu. Söylemesi zor. Europa'dan bahsettim. Ve sen kimsin Martin, neler yaptın? Ben de Martin, oyun müdürüyüm. Ama neyin üstünde olduğumu söyleyemiyorum. Farklı projelerde bulundum, EU4'te buna dahil. Ve Stellaris'in de uzun süredir müdürüyüm. Bu sırada dikkat ettiyseniz detaya söyleyemem dedi şu anda neyin başında olduğumu. Stellaris'te yaptığım işten çok gurur duyuyorum. Yaptığımız expansion'lardan en gurur duyduğum onlar olabilir. 2.0 patch'i özellikle. Kariyerimdeki en iyi iş oydu. Kesinlikle katılıyorum. Stellaris'te çok güzel iş yaptınız. Stellaris fanları var mı burada dendi? Çok azmış. Peki EU fanları? Şanslısın. EU'dan konuşacağız. EU 3'ü yapmıştık, 2007'de yayınlandı. Sonra bir noktada EU4'ü yapmaya karar verdik. EU 3'ü hatırlıyor musun tamamlanmış halini? Daha fazla yapmamız gerektiğini düşünmüştün. Tamamlanmış edisyondan sonra bir edisyon daha yapmıştın. Neydi ismi? Chronicles diye geçmişti ismi. EU4 ne hale gelebilirdi o an? Konuşmuştum bizimle. Ne hale getirdiğimizi, nereye gidebileceğimizi konuşmak ister misin? A lot of people have said through the years that we're dumbing down games and making them more casual and so.
İnsanlar daha kolaylaştırdığımızı düşünüyor oyunları. EU4 ise daha derin yapmayı düşündüğümüz bir oyundu. %25 yeni oyun mekaniğine odak, %25 UI yani etraftaki menüler, %25 daha iyi grafik ve %25 multiplayer'a odaktı EU4 yapılırken. Did you never envision there being another split there, another like do it 50% Başka bir or oran daha whatever koymak and put in istemedim mi something oraya? else? Did you consider having another a fifth there instead of fourths? Beşinci bir şey daha eklemek istemedin mi? Yeah. Yok, No, matematik let's get in there. But batardı did o you consider zaman. having a major other thing in there, or was it just did it write itself from the get-go? Yeah, we thought 25% was a good number, so that's why we. %25'in yeterli olduğunu düşünmüştük. Çok fazla fikirlerimiz vardı oyun mekaniği hakkında. İki ana şeyimiz vardı. Odağımız, yapmak istediğimiz oyun mekaniği ile alakalı. Trade sistemini baştan yapmak, EU 1, 2, 3'te olmayan, daha geliştirilmiş hali. Chris yapmıştı onun dizaynını. Ve diğeri, insanların ona bir ismi vardı. Lead sliders, yes. Yes. So let's do a Lead quick show of sliders hands. dedi. Who prefers sliders? The EU3 sliders. Show of EU3 hands. slider'larını kim burada şey Who yaptı? prefers mana? Tahmin etti. Manayı kim Okay, and ister? who prefers something else? Kim başka bir şey ister? And a lot of people Oh. don't prefer anything, I think. Yeah. That sounds- Yeah. Birçok insan hiçbir şey tercih etmiyor gibi görünüyor. Yeah. No, but I actually remember that when I first came onto the project, because I came into the project like 9 months or so before release? Start of 2013? I can't remember. I'm an Alright, old it was something 2013'te like that. falan yayınlamıştık And I sanırım. remember just first playing it and being like, yeah. İlk oynadığımız I like dönemi the hatırlıyorum. monarch points. Evet, monarşi They puanlarını allow you sevmiştim. to slow your growth to actually make a lot of Yavaşlatıyordu interesting and balanced gelişimi decisions, ve and do balans things that make katıyordu. step forward for the game. Yeah. It's Evet, doğru. It was such a great thing in EU4. EU4'te o kadar güzeldi ki orada çok güzel iş yapıyordum. No, Oradan sonraki oyunlarda öyle olmadı. Were there any things that you really wanted in the base version that was released in August of what was it, Ana 2013 versiyonda that olmasını didn't make it in istediğin bir that şey version? var mıydı 2013'teki? I think in the original design document for EU4, we wanted to have the random new world. That was one of the Yeni things bir I dünya really yaratma wanted, fikrimiz but, vardı. Thomas En Johansson, çok who was the lead istediğimiz. programmer and project Thomas lead, Johansson, he said, "Please no, no, we lütfen can yapmayın do it in dedi. a later expansion, but this is such a Bunu core expansion expansion olarak that verebilirim we can't do it." ama şu an yapamayız And, bunu. Çok büyük bir when we istek. tried it in the first big expansion, it İlk was, denediğimizde I would say, not our best feature ever in an en iyi expansion. yaptığımız şey olmayabilir diye düşündük. Yeah. Biraz gelişime açıktı. Yeah, but when you were in charge of the project in Ama projenin sen başındayken o Yeah, so olayı komple it was en baştan actually kind of yapmıştın. it was one thing I always wanted to do because I always loved Evet, the idea hep of yapmak random istediğim world. şeylerden biriydi And I, yeni bir you dünya know, I yaratmak, didn't think the feature rastgele. was good enough. And at Ama one point, başarılı değil. I sort of ended up with an extra programmer, Ekstra which doesn't programcı happen that aldım. often, and just Çok yaşanmaz böyle bir şeyi. uh, Ekstra programcıyı nasıl complete buldun? happenstance. And that Ya, person happened to şey be olmaz o really zamanlarda. interested in working on a new Çalışmakta, random new world system, so I managed to sort of Rastgele dünya do üzerine it çalışmakta on the side istekliydi. while we were working on Biz expansion. kenarda Actually, onu yapıyorduk and the actual expansion'la team uğraşırken were aynı working zamanda. on the other things. So that is basically how it ended up getting reworked. It was O one of those yüzden things that was bu always şekilde in the back of my head, rework but yedi o we never sistem. had the resources for it. Suddenly I had the resource for it and it was like, Kaynağım yoktu let's ama do bir it. anda I kaynağım just oldu. Hadi yapalım made dedim. the vast majority of the tiles. I got a bunch of people to help out. I wrote Bir sürü insandan yardım a aldım. lot of code for actual distribution of countries myself. Bayağı and bir it just kod sort of yazımını happened. yaptım kendi başıma ve I think öyle I oldu. even made a tile for the system. Oh yes, you did. You did. Yes, didn't Ben you? de sanırım yardım etmiştim ona. Entirely the best graphic artist in the world. Actually, I'm probably En iyi grafik designer'ı olmayabilirim. Hatta Even this group, okay, that's bu high gruptaki praise for en me. kötüsü olabilirim. Weren't you a level designer Ama once ben de upon a yardım time? etmiştim. I've done some level design. In Ben de Magic, level actually, made it designlama into the final yapmıştım. game. So let me ask you, once the game was out,
Oyun çıktıktan sonra oturup oyunun gideceği yönleri konuştunuz mu veya bu konuştuklarınız arasında eledikleriniz oldu mu ve neden? Oyunu o kadar çok büyüttük, o kadar yöne büyüttük ki sanki büyüyebileceğimiz her yere büyüdük gibi hissediyorum. Sizin elediğiniz bir spektrum var mı? Popülasyon eklemek istemedik, karakter eklemek istemedik. Popülasyon Victoria gibi. Karakterse Crusader Kings. Stellaris ve İmparator'da da var tabi de. Diğer oyunlardaki ana fonksiyonu çalmak istemedik. EU4 şu ana kadarki en mükemmel oyunumuz o yüzden. And you also don't want too many things in a game that you want to build the game around because you end up with kind of a fuzzy focus of your foundation. Eğer birçok şey eklediğinizde ana temel noktanızdaki odağınızı kaybediyor oluyorsunuz. At the time it came out and then CK. Obviously we have some character mechanics in EU4 as well. Karakter mekaniklerimiz de vardı EU4'te. Onları büyüttünüz, genişlettiniz. Çizgiyi nerede çekiyorsunuz? CK patlamaya geçmişti. Tam çıktığında değil ama devamlı artıştaydı. Fenomen olana kadar. Siz de roleplay getirmek istediniz mi? Düşündünüz mü? Çok konuştuk bu konuyu Pdxcon ve EU'da daha farklı bir odağımız, daha farklı bir his sahibi olduğumuzu konuştuk. Denge getirmek istedik mekaniklere. Böyle hissediyorduk. Henrik'le konuştuk. Bugüne kadar tanıştığım en iyi game designerlardan biri kendisi. CK'nın yapımcısından söz ediyor. If I'm making a game, I should not make a story narrative Crusader Kings style gameplay because bir oyun yapmak istiyorsam CK2'nin hikaye seviyesinde bir oyun yapmak istemedim çünkü başarılı değilim bu konuda. Me and Martin, we have different skill sets and different interests. Bizim farklı şeylerimiz var, yeteneklerimiz var. Earlier where you have to always bear in mind what is your game? What is the heart and soul of your game? Oyununuzun kalbi ve ana odağı nedir? Ruhu nedir? Onu düşündük. Fetihler, imparatorluk yapmak. EU4 böyleydi. CK ise karaktere bağlı, roleplay'e bağlı, hanedana bağlı. Wiki ekonomiye, nüfusa bağlı. Kendi has ruhlarına sahipler. Eğer öyle bir şey koysaydık, bunlara sahip, azıcık sahip ama tadını vermeyen bir hale gelirdi. Herkese hissettiremezdi. Odağınızı neye göre kuruyorsunuz peki? Farklı şeylerden alıyorsunuz. Oyunun kalbi ve ruhu neye dayanıyor peki? Nereden baksan 30 yıldır yapıyoruz. Kimliğini yarattık oyunun. EU'nun ne olduğuna dair bir belgesel bile yaptık. Europa'yı oluşturan nedir? Tanımlayan nedir? CK'yı tanımlayan nedir? Oyunun yapım aşamasındaki kısımlar bunlar. Ben bunlara karar veremem ama Şams bunu bilir. Bunu göz önünde bulundurursunuz oyunu ne yapan şeyleri ve onunla ilgili ilerlersiniz. Ne yapman gerektiği değil, ne yapmaman gerektiği ortaya çıkar. Yeah, but less is more, but we usually like more is more. Less is more is awesome. Like Yngve Malmsteen says. Do anyone here remember Hot Shrine Free? Yeah.
some of you. Hearts of Iron The 3'ü hatırlayan marketing var mı? campaign or whatever I sent was like, it's more. Pazarlama kampanyası daha çok so çoktu. any major regrets or Hiç pişmanlığınız var mı? looking Büyük back bir now, EU, like, pişmanlığınız. are there major EU'ya decisions that bakıp you wish you would not have made? Can bunu you open yapmamış about olmayı those, dilediğiniz or bir you şey. just- Do you want to do that? I designed the states. You Ben- can boo me now. Yeah. No, I definitely think so. That was one of those interesting things where I think we listened a little, or rather me at least, I listened a little too much to certain things that people said they wanted. Ben bazı insanların isteklerini fazla dinledim. Barış zamanı mekanikleri, decision'lar ekledim. Add this system and you'll have to design who to assign what land, it'll be important, except it turns out as I'm at war, I conquer a bunch of things, all my states are vying Savaştayım. for Bir provinces, sürü yer alıyorum and ve I insanlar can't be benden bothered. toprak istiyor Like, states ve ben are bununla interesting uğraşamam. if you're playing a small country, Eğer ufak before the bir rework. ülkeyle If you're oynuyorsanız, playing a small rework'ten önce. country and you can assign specific ones, you're like, oh, my traders in my trade center and so on. But when you're rushing Ticaret 300 provinces, şeylerimiz you falan just want them to onlar stop güzeldi complaining ama anyway. Rusya'da mümkün değildi böyle bir şey. We don't need to get super technical. Herkesi on this, mutlu but, edemezdiniz. Henrik just now on stage was talking about the fact that when CK2 was made, they were intending to kind of work with it for 3-4 years. Henrik and CK2'nin ran into 3-4 some kind of yıllık technical debt olacağını ends and also design düşünüyordu. debt. What was the kind of Dizayn plan ve for EU? teknoloji Did you üzerinde bir anticipate çıkmaza it running girdiğini söyledi. this many? It's now Siz getting EU'nun quite, ne kadar 6 years, sürmesini düşünüyorsunuz? Uh, 6 yıl yeah, oldu. Well, I think we had like after the we wanted to make a few expansions, but Biz I de mean, birkaç tane before it DLC launched, yapmak what is one istedik. half year after CK2, we had CK'dan looked at the 1,5 yıl CK2 sonra full çıkmıştı. experience. We knew that we could make a bunch of expansions. Yeah. Daha yeni So, şeyler I think yapabileceğimizi we had düşünüyorduk. written down, like after the first one, Conquest of the New Conquest World. of Paradise. Conquest Paradise, of Paradise vardı And, aklımızda. I wrote down like 5 or 6 different Yeah. themes 5, and 6 tane names, daha and, like, tema ve first isim one, yazmıştım. Like the Wealth of Nations. We had like Art of War. focus, Art and of then War it was like falan. different geographical areas. I pretty much Değişik mapped coğrafi out bölgeler. everything. I definitely remember that when I became project leader. Also back then, projemizi project leader was hazırlamıştık different. aklımızda. It was also a designer, sort of manager, lead programmer. It was a lots of hats kind of role. And I remember that when I came in and started being in the design İlk meetings, girdiğimde knowing, hatırlıyorum, like, oh, here's this toplantılar expansion design, vardı. that expansion design. Bu And I also remember expansion we böyle would always olacak, be bu talking expansion about, böyle like, olacak diye bunlar having üstünde we had 3 or konuşuyorduk. 4 expansion designs ready besides the 3-4 tane Yeah, expansion'ımız sort of böyle hazırdı. start finishing up besides the one we were already on. Yeah, and they usually they were kind of vague the further away they were. It's like Dharma. The only thing that existed for Dharma for Dharma'da like özellikle a few diyor. months before starting was like it should be India focus. Hindistan odağı olmalı. Başka hiçbir şey değil. Dharma ve Hindistan. İkimiz de çalışmadı. C2'nin bebeğiydi o. Ama ajandamız oydu. İsim ve temayı biz daha önceden belirlemiştik. Çıkışından 1 yıl sonra bunu kararlaştırmıştık. But I think that's Dharma ise very geçen well. We sene had the çıkmış same olmalıydı approach yanlış on Solaris as hatırlamıyorsam. well, Düşün knowing ne sort kadar of, fark we wanna do geçmiş. these big expansions and sort of in this order, but then things change. But Yeah. it is a good approach because you can look at it and you can say, well, we are doing this India expansion in a few years. Bu and Hindistan'ı that means- yapmayı or, düşünüyorduk. whenever we are doing it, and that means we probably shouldn't be doing this India feature right now. No, and sometimes stuff come up like Art of War. Art of War is gibi one of the most popular EU4 expansion we made. EU4 The map şeyleri rework ortaya was çıktı. basically Harita something me yenilenmesi. and Henrik Lomander did during a summer because it's like no, we have to make them Henrik map yazın basically yaptı the same onu. everywhere. So we just kept Harita redoing the map. yeniden Yeah, I çizildi. remember that when I would ask people what Evet, their hatırlıyorum favorite onu. feature of Art of War was. And they were İnsanlara asking Art of me War'da en what, sevdikleri and I ne would diye say, "You know, that's soruyordum. part of the free patch." And Haritadan they would söz say, "Yes, but ediyorlardı. it's still my favorite feature." That was funny. And should I be honest about why I wanted that one immediately? It was because I was Niye öyle playing olmasını Ming in a istediğimi de multiplayer açıklayabilirim. campaign and got Ming irritated oynuyordum that my wars multiplayer'da. took so much longer time than Savaşlarım others çok were. uzun süre Because it alıyordu took diğer longer to savaşlardan. march. And it's like, no, we have to have it standardized. First time in Değiştirmeliyiz diye düşündüm. 50 years in EU history that we have the goal that the world should EU'daki be o kadar standardized yıllık in size. deneyimimizden sonra Can ilk I kez ask, standartize you talked ettik. about inspiration and other places. What non-paradox game has influenced you and your work on EU the most? would you say? Paradoks oyunu olmayan hangi oyunlar sizi etkiledi bu oyunu You can't say yaparken? World of Warcraft.
World of Warcraft diyemezsin. Influence that much, it just influenced my soul and makes me happy. Ruhumu etkiledi o sadece. Beni mutlu ediyor World of Warcraft. Oyunu etkilemedi. Civilization. Civilization. Anything in particular? No, it's basically that Civilization is the greatest game of all time. Civilization bugüne kadar yapılmış en etkileyici strateji oyunlarında en iyisidir bence. The best, even if Civ 5 was fun. Civ 5 eğlenceliyken Civ 2 kesinlikle mükemmeldi. That's a really tough question. It is. If the non-paradox game. Zor bir soru. I mean, I did kind of go from Total War games to Ben Paradox Total games, but I don't War'dan know if that's Paradox'a the thing that gelmiştim. inspired me the most. Beni I would etkileyen probably onlardı. say Civ as well, just Ama ben de like that, but I'm Civilization not derdim. 100% on that answer. Ama yine de %100 Obviously, emin very değilim. hard to talk about none of these games exist in a vacuum. Whenever you play one game, Yoktan it var immediately olmadı bu informs oyunlar or tabii ki. influences to some degree. Even if you Biraz can't etkilenmişsinizdir. directly draw a line from a specific feature there to a specific feature there, but the overall Mekanikler advances and üzerinde things tabii that ki done farklılıklar just vardır. permeate the design space when we deal with strategy games like this. Can you tell Soru us anything alacaklar about, sanırım. as a result of how often do you find yourself going back wishing you would have done something Geriye differently? dönüp Does that bir şeyi happen? farklı Are you yapmak guys istediğiniz very şeyler oluyor confident mu? in what you've done over the years? Oh, It happens all the time. yeah, I was gonna say. Evet, devamlı olur. Every day. Her multiple gün hours, it's neredeyse, like, hatta when her I was gonna go saat. out and do the, Imperator in the announcement show, İmparator'da like, özellikle. Oh shit, I'm gonna go out here and people are gonna boo me İlk because duyurusunda Imperator is a yaptığımda failure. I always have a self-doubt about insanların beni every yuhalayacağını decision I düşünmüştüm. make. I was like, did I make a good decision? Was this good? Was Bunu this iyi mi bad? yaptım? Was this Bunu great? iyi mi yaptım? Bu Yeah, iyi I miydi? understand. Sık sık bunu sorgularım. Not necessarily the questioning every decision, but you do Her think about the things you could have kararımda done, değil ama the yapabileceğim decisions you could şeyleri have sık made sık better, düşünürüm. and the things you Daha iyi didn't do. yapabileceğim Like, şeyleri. especially always just you want to do this for a game or an expansion or whatever, and you end up doing this. The Bu ambitions kadar are yapmak always isterken much bu greater kadar than what you yapıyorsun actually diyor. get Fikirler done. And değişiyor. that's the sort of thing you, at least I think about a lot, is what if I had sort of done this differently instead? How would have the game looked? Yeah. I am Oyunun nasıl generally görüneceğini de fairly merak confident ederim. in the decisions I took, but not always. Yeah. Kararlarımdan And genelde sometimes güven you, duyarım ama have her like a zaman değil. really good example of like when a decision was bad. And Bir you're karar like, I should have kötüyse done it different, but I can't change bunu the farklı decision yapmalıyım now. diye düşünüyorum Like, ama development değiştiremem in artık. EU4, it's Ama like, EU4'te it was öyle an değildi. integral part of common sense so we couldn't make it free for a long time because it's like people had been paying for it. İnsanlar bunun And it parasını should have been veriyordu. free because we would have been able to build upon it so much better and would have Common made the game sense'i better. o yüzden So, bedava Same with yapmalıydık. states. Yeah, İnsanlar same istiyordu here. And I know that eyalet you've been sistemini. you took that approach quite a lot when you worked on Stellaris. That make sure Stellaris'te that more things o yüzden and bu kadar more dikkat mechanics should be ettin, bu free. kadar And this şey is yaptın. something, Daha çok I've mekaniğin taken daha to çok work a lot bedava when olması we've durumun. been working on Imperator, that core Ben de functionality İmparator'da should öyle be part düşündüm. of the free pack. Ana It mekaniğin makes her it zaman better bedava patchle functionality gelmesini and better düşündüm. gameplay. Daha esnek ve daha iyi Sounds like oynanış you için guys bunun ended up bedava with a game olması that gerekliydi. had the perfect kind of environment for you to have all these regrets and still be able to go back and actually then explore them and remake it and Geriye dönüp hala da overexpansions and fikirlerinizi expansions for all these kind of ideas. değiştirebiliyor ve Unfortunately, we don't have geliştirebiliyor time for olmanız more güzel. questions, but both Daha of you fazla will soruya be cevabımız here, yok. At the show, Ee, and please go up soruya to these folks and zamanımız talk yok. to them. You're both active Burada on konuşulabilir social media quite sizinle. frequently. Sosyal So feel medyayı free to ping them there kullanıyorsunuz. as well. Orada da I can also konuşabilirsiniz. mention that, all our games, especially EU now, are 75% off on most EU şu distribution anda platforms. So it's a %75 great time to indirimde try to birçok get into the games platformda. and try them. So thank Onları you so deneyebilirsiniz. much, Çok Johan and teşekkür ediyoruz Martin, and size. we'll see you at the rest of Pdxcon. Pdxcon''da görüşmek üzere.